Merhaba arkadaşlar. Arsa eğitimimizin birinci bölümü olan genel tanımlar ile eğitimimize başlıyoruz. Arsa arazi her işin temel noktası ve üretilemeyen tek meta olarak yıllarca insanlığın aralarında paylaşabilmek için savaşlar verdiği toprak parçası olarak karşımıza çıkar. Kıymeti oldukça yüksektir. Yerine göre para ile bile satın alınamayacak durumlar vardır. Bu toprak parçaları kimine vatan, kimine çiftlik, kimine fabrika arazisi, kimine oturduğu apartmanın yapıldığı yer gibi farklı şekillerde sürekli olarak en temel ihtiyacımız olmuştur. İnsanlığın varoluşundan bu yana ülkeler ya da kişilerce yaşadıkları yerlerde belirli toprak parçaları sürekli olarak doğal ya da yapay sınırlarla tahdit edilmiştir. Dağlar, denizler, nehirler, ovalar, göller gibi büyük doğal ayraçlar ülke sınırlarını belirlerken en küçük ölçekte yapılan duvar, çit gibi yapay çevrimler de bireysel toprak alanlarının sınırlandırılmasını sağlamıştır. İşte biz bu arsa eğitimiyle bu sınırlamaların nasıl yapıldığı, bunların değerlendirme safhalarının nasıl olduğu ve bizi ilgilendiren kısımlarının detaylarına değineceğiz. Arsa eğitimine öncelikle olarak genel tanımlardan başladım. Çünkü bu tanımlar sürekli olarak konuşurken karşımıza çıkacak ve ne olduğunu bilirsek konuyu anlamamız daha da kolaylaşacaktır. İlk olarak harita kavramından başladığımızda harita yeryüzünün ölçülerek belirli bir ölçekte kağıt üzerine aktarılması işlemine denir. Yani bir nevi araziyi sayısal değerlere bağlayıp bunu kayıt altına almakta diyebiliriz. Bunun yanında haritalar sadece ölçümlerden de oluşmaz. Tematik haritalar, demografik haritalar, topografik haritalar, kültürel haritalar gibi farklı şekillerde de harita çeşitleri mevcuttur. Yani hemen hemen aslında her şeyin haritası yapılabilmektedir. Ancak bizi ilgilendiren kısım bir arazinin ölçümlenerek sınırlarının belirlenmesi ve bunların mülkiyet durumlarının kayıt altına alınması halleridir. Gördüğünüz gibi tüm dünyanın haritası yapılmış durumdadır. Bu yapım işi dünya ölçeğinde projeksiyon yöntemleri kullanılarak coğrafi koordinatlar ile başlar, derece, dakika, dilim derken ülke ITR koordinatlarına, oradan da yerel koordinatlar olan imar ve kadastro koordinatlarına kadar iner. Bizim genelde muhatap olacağımız koordinatlar yerel ve kısmen ülke ya da ITR koordinatları olarak karşımıza çıkacaktır. Daha ziyade ise yerel koordinatlar dediğimiz imar ve kadastro koordinatları ile sık karşılaşırız. Aslında bu koordinatlar ile çok fazla işimiz yok. Lakin işin geri planında işlerin nasıl yürüdüğüne dair fikir sahibi olabilmek için kısaca değinmek istedim. Dediğim gibi birçok farklı koordinat sistemi olmasına karşın bütün bunların kendi arasında dönüşüm parametreleri sayesinde birbirine dönüşümleri sağlanabilir. Bu sayede ise tüm haritaların birbirleriyle çakıştırılması da sağlanmış olur. Bu bizim için şu açıdan önemlidir. Örneğin kadastro koordinatı ile yapılmış bir kadastro haritası ile aynı yerin belediyece farklı koordinatlar ile yapılmış imar planı üst üste getirilmeden kadastro parselimizin imarda nereye geldiğini bilmemiz mümkün değildir. İşte dönüşüm parametreleri ile bu ve benzeri çakışmaları sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. Haritaya değindikten sonra haritayı oluşturan, harita üzerindeki belli bir alanı olan PAFTA tanımına geçebiliriz. Ekranımızda Türkiye PAFTA bölümlemesini görüyoruz. PAFTA aslında haritanın belirli bir çerçevesinin kağıt üzerinde gösterilmesine denir.